Bu projede 50 volt 10 amperlik laboratuvar tip akım ayarlı güç kaynağı devresini hazırlayacağız. Devreyi hazırlarken trafonuzun yüksek olmasına ve transistörlerinizin güçlü olmasına dikkat edin. Çıkış akımı olarak hiçbir şekilde akım düşüş işlemi olmadan tam regüleli ve stabilize bir şekilde çalışan akım ayarlı güç kaynağını sizler için hazırlıyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.
Herkese merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu ayarlı güç kaynağı laboratuvar tip, kısa devre korumalı, akım ayarlı, yüksek akımlara karşı korumalı ve aynı zamanda ince ayar yapabileceğimiz güzel bir ayarlı güç kaynağı elde etmiş olduk. Güç kaynağına enerjiyi verdikten sonra kullanacak olduğumuz trafonun yüksek voltajlı ve yüksek amperli olmasına dikkat edin. Aynı şekilde trafo ne kadar yüksek amper ve yüksek volt verebilirse çıkıştaki kullanmış olduğumuz transistörleri çoğaltarak toplamında 50 volt ve 10 amper civarında bir akım alabiliriz. Hazırlamış olduğum güç kaynağının özelliklerinden ve tanıtımından sizlere bahsetmem gerekirse, görmüş olduğunuz gibi kart üzerinde 3 adet entegrem bulunuyor. Bu entegreler PWM sinyalini oluşturarak devrenin yüksek akımlarda voltaj düşmesini engellemektedir. Kartın üst kısımlarına doğru baktığımızda burada bir tane L7812 regülatör kullandım. Buradaki bu regülatör görmüş olduğunuz gibi burada LCD ekranı, yani volt amper metre ekranının voltaj beslemesini sağlamaktadır. Aynı zamanda voltmetremizi, ampermetremizi direkt bir şekilde bağlayabileceğimiz çıkışlar burada mevcut. Buradan çıkışlarımızı aldık. Görmüş olduğunuz gibi burada 1, 2, aslında toplamında 4 tane köprü diyot kullanabilirsiniz. Neden bu devrede 4 adet köprü diyot kullanabiliyoruz? Çünkü şu anda görmüş olduğunuz trafonun maksimum 150 wattlık bir gücü var. Toplamında 17-18 volt. Eğer elinizde bunun gibi veya daha düşük birkaç tane trafo varsa hepsini aynı anda devreye sorunsuz bir şekilde bağlayabilmeniz için toplamında 4 adet köprü diyot bağlayarak 4 adet trafo ekleyebilirsiniz. Devrenin giriş voltajı RC veya DC fark etmiyor. Toplamında 50 volt girebilirsiniz ve çıkış kısmından aynı şekilde 50 voltluk bir gerilim alabilirsiniz. Şu şekilde hazırlamış olduğum 2 adet 5200 transistörlerim. Bunlar şu anda tabii ki trafomun destekleyebileceği akımı alabiliyorum. Toplamında 7-8 amper çok rahat bir şekilde verebilir. Fakat dediğim gibi trafomuz ne kadar güçlüyse buradaki akımları bu kadar alabiliriz. Transistörlerimi paralel bir şekilde ve aralarına direnç koyarak voltajlarını eşitleyerek, iç dirençlerini eşitleyerek sisteme dahil ettim. Bu ayarlı güç kaynağının en büyük özelliği, kısa devre oluştuğunda sistem otomatik bir şekilde voltajı kesiyor. Aynı şekilde yüksek akımlara çıkıldığında yine voltajı kesiyor. Şu kısımda görmüş olduğunuz potansiyometre voltaj ayarını yapabiliyoruz. Ortadaki potansiyometre ise ince ayarını yapabildiğimiz potansiyometremiz ve en sondaki potansiyometremiz de akım ayarını yapabileceğimiz potansiyometremiz. Hemen şöyle bir sisteme bir adet ampul ekleyelim. Çıkış voltajlarını ve devre üzerindeki hareketliliklerini beraber gözlemleyelim. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi voltaj artarken aynı şekilde amperimiz de artıyor. Şöyle en son kademeye getirdiğimizde şimdi trafom 16-17 volt civarında veriyor. 150 wattlık bir trafo olduğundan dolayı toplam verebileceği ampulün de wattına göre ortalama 9,5 voltaj civarında en son gerilimi sağlıyor ve 3.600-700 mAh civarında akım verebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi transistörlerin sıcaklıkları çok yavaş bir şekilde artıyor. 38-39 derece civarında. Şimdi voltajımız en sondayken akım ayarını potansiyometre üzerinden şu şekilde kısacak olursak, görmüş olduğunuz gibi devre üzerindeki ledim kırmızıya, yani kısa devre korumasına geçti. Bu da şu demek oluyor: voltaj düşük, çok fazla akım yüklendiğinden dolayı akım koruması ve aynı şekilde kısa devre koruma özelliği olduğundan dolayı ledimiz devreye giriyor. Şöyle en son kademeye getirdiğimde 0 volt ve 40 mAh gösteriyor. Akımımızı yükselttiğimizde yine 9.8 volt civarına yükseliyor. Şimdi ince ayardan bahsettiğimde görmüş olduğunuz gibi 9.8-6 voltaj civarında seyrederken ince ayarımı kıstığımda 9.7-6 tekrar yükseltiyorum. 9.5-8 buradaki ince ayarını yapabiliyoruz.
Voltajımızı tekrardan kısalım. Şu şekilde. Şimdi şöyle bir 6 volta sabitleyip, mesela burada gördüğünüz gibi 6.09 yazıyor. İnce ayarını yapabileceğimiz potansiyometre üzerinden ayarımızı kıstığımızda 5.9, biraz arttıralım, 5.96, 6.3 civarında çok ince ayarlarını yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 5.5 voltaja düştü. İnce ayarımızı arttırıp voltajımızı arttırdığımızda toplamında 4 ampere yakın ve 10 volt civarında çıkış gerilimi ve akımı verebiliyor. Isınma olarak şu anda 50 derece. Transistörlerimin sıcaklığı, çok büyük bir soğutucuya bağladım. Biraz geç ısınıyor. Isındığı zaman da çok erken bir şekilde soğuyabiliyor. Hemen sisteme farklı bir araç ampulü ilave edelim. Sisteme bu sefer 2 adet farklı değerlerde, farklı wattlarda ampul bağladım. Hemen voltajımızı tekrar arttırmaya devam edelim. Şöyle en son kademeye getirdiğimizde bu sefer voltajımız biraz daha düştü. Fakat amperimiz görmüş olduğunuz gibi yine 5 amper civarına yakın bir akım alabildik. Şimdi buradaki en can alıcı nokta, dediğim gibi trafonun yüksek olması lazım. Trafonun değeri yüksek olması lazım. Aynı şekilde trafonun değeri her ne kadar yüksek olsa bile çıkışta kullanmış olduğumuz transistörler 3 veya 4 üzeri miktar olarak transistör kullanmamız gerekiyor. Voltajımızı tekrar düşürelim. Buradaki ampulümüzü arkadaşlar şöyle tek bir ampul haline getirelim. Çünkü trafomun gücü çok fazla yetmediğinden dolayı hem yüksek voltaj alamıyoruz hem de trafo biraz zorlanıyor. Dolayısıyla buradaki ampulü normal tek bir ampul haline getirip sisteme bu şekilde bir voltaj verelim. Burada dediğim gibi trafoyu yüksek kullanırsanız herhangi bir sorun olmayacaktır. Sorunsuz bir şekilde voltaj ve akım alabileceğiz. Tek bir şekilde ampulümü bağladım. Voltajı en son kademeye getirdiğimde şu şekilde bu ampulün 12,5 voltta çektiği maksimum 1.700-800 mAh civarında bir akım olduğunu görebiliyoruz. Harici olarak eğer trafo kullanmak istemezseniz yüksek akımlara sahip olan normal bir power supply olur, adaptör olur. Yine aynı şekilde giriş kısmından bağlayabilirsiniz. Köprü diyotları iptal etmenize gerek yok. Devre bu şekilde arkadaşlar. Yani sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Hemen şöyle bir voltajımızı en son kademeye getirip 12 volt civarındayken sistemi şu şekilde kısa devre moduna sokacak olursak görmüş olduğunuz gibi sorunsuz bir şekilde kısa devre oluşuyor. Çektiğimizde tekrar çalışabiliyor. Kısa devre oluşturduğumuzda gördüğünüz gibi 8 ampere yükseliyor. Kısa devre modunda 8 volt, daha doğrusu 8 amper. Tekrar oluşturalım. 1 voltta 8 ampere kadar akım çekebiliyor. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi herhangi bir sorun yok. Transistörlerde ısınma yok. Görmüş olduğunuz gibi 45 derece ve 12 voltta bu trafonun verebileceği 1.700 mAh civarında akım olmuş oluyor. Sistem bu kadar. Devremiz bu kadar arkadaşlar. Gayet güzel. Bunu evlerinizde, laboratuvarlarınızda, istediğiniz her alanda sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Çıkış akımı olarak, voltaj olarak ve ince ayar olarak 3 adet seçeneklerimiz mevcut. İstediğiniz gibi gönül rahatlığıyla her alanda bu sistemi kullanabilirsiniz. Bu devrenin tüm bilgileri videonun açıklamalar kısmında bulunan linkte mevcut. Devreyi yapacak, kuracak olan arkadaşlara yardımcı olurum. Yorumlar kısmında belirtirseniz elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Umarım sizler için hem yararlı hem faydalı bir video olmuştur. Eğer bu videoyu, bu ayarlı güç kaynağını beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bu ve buna benzer projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.